Biliyorsunuz ki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermenilerin saldırılarıyla savaş yeniden başladı ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Ermeniler bu bölgeyi yaklaşık 20 yıl önce işgal etmişti. Yine 1992 yılında Azerbaycan savaş tarihine geçen çok ilginç bir olay yaşanmıştı. İlginç bir olay dediğime bakmayın, bu resmen bir kahramanlık destanıydı. Bu kahramanlığın başrolünde Azerbaycanlı bir Türk olan Vagif Gurbanov vardı. Gurbanov bir Sovyet hava üssünden Su-25 savaş uçağını kaçırarak Azerbaycan'a getirmişti. Üstelik o yıllardaki Karabağ Savaşı'nda Ermenilere karşı uçuşlar yapmış ve ağır kayıplar vermelerini sağlamıştı. İşte ayrıntılar. Vagif Gurbanov 1967 yılında Bakü'de doğdu. Aslen Tovuz yöresine bağlı Türklerdendi. 1989 yılında yani 22 yaşındayken Moskova'ya yakın bir yer olan Borussia Grebs şehrinde Askeri Havacılık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Sovyet Hava Kuvvetleri'nde görev almaya başladı. Afganistan'daki savaşa katıldı. Burada Su-25 savaş uçağıyla donatılmış bir hava alayında subay olarak görev yapıyordu. Daha sonra Azerbaycan'daki havacılık alaylarına atandı. Gence, Yevlak ve Kurdemir'deki askeri alayların kurulmasına yakından görev aldı. Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1992 yılındaki Karabağ Savaşı başladığında ülkesinin bir savaş uçağına ne kadar çok ihtiyacı olduğunu en iyi biliyordu. Hava alayında kendisi gibi Azerbaycanlı olan diğer askerlerle beraber bir Su-25 savaş uçağı kaçırmak için planlar yapmaya başladı. Düşünsenize bir Su-25 savaş uçağını Sovyet hava üssüne kaçırmaya çalışmak. Çılgınca bir şey, resmen ölüme meydan okumak. İlk planlarını hazırladılar ama bunun uygulanabilir olmadığını düşündüler. İkinci bir plan daha hazırladılar. Değişen plana göre 8 Nisan 1992'de o tarihte kıdemli teğmen olan Gurbanov ile beraber yurttaşları teknik teğmen Fuat Mamadov, havacılık teknisyeni Akif Guliyev ve baş teknisyen Gulbadov Binyatov ile beraber hareket edeceklerdi. Yani kilit noktadaki personelin aynı anda çalışarak hazırladığı bir plan olmuştu bu. Sovyet hava üssünden eğitim görevi için hazırlanacak olan Su-25 savaş uçağının koltuğuna gizlice Vagif Gurbanov oturdu ve uçakla kalkış yaptı. Havalandıktan sonra yönünü değiştirerek doğruca Azerbaycan'a gitti ve uçağı Yevlak'taki sivil havaalanına indirdi. Yani Su-25 askeri savaş uçağını Azerbaycan'a kaçırmayı başarmışlardı. Böylece Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ilk savaş uçağı bu uçak olmuştu. Kaçırma olayından hemen sonra Sovyetler bu uçağı geri alabilmek için arama çalışmalarına başladılar. Su-25 her yerde aranıyordu. Arama ekibine savaş uçağını koşulsuz ve uyarı yapılmaksızın imha etme yetkisi verilmişti. Koca uçağı havaalanına saklamaya kalkarlarsa bulunacağını biliyorlardı. Bu nedenle uçağı geçici olarak yerleşim yerlerinin dışında bulunan Şeki Havaalanı içinde bir samanlığa gizlediler. Sovyet hükümeti uçağın geri iade edilmesini talep etmesine rağmen Azerbaycan bunu kabul etmemişti. Uçak halen havaalanında bekliyordu. Sovyet Savunma Bakanlığı artık askeri operasyon planını devreye sokmuştu. Gürcistan'daki Vaziyeni hava üssünde Su-25'i yok etmek için özel bir ekip bile kurulmuştu ve 2 adet MiG-23 savaş uçağı buraya konuşlandırılmıştı. Uçağın yeri tespit edilince hava operasyonu ile imha edilecekti. Ancak uçağın yeri bulunamadı ve bu planda başarısızlığa uğradı. Kaçırma olayının üzerinden bir süre geçtikten sonra artık uçağı uçurma zamanı gelmişti. Vagif Gurbanov ilk muharebe görevi için Şeki Havaalanı'ndan kalkış yaptı. 8 Mayıs 1992'de Şuşa üzerinde askeri uçuşlara başladı. Karabağ'a saldıran Ermenilere karşı saldırılar düzenliyordu. Gurbanov'un 8 ve 9 Mayıs'ta düzenlediği baskınlar sonucunda Ermeni silahlı gruplarından 30 savaşçı öldürüldü, 120 kişi de yaralandı. Yine böyle bir görevde Gurbanov çok alçak bir irtifada uçarken atılan bir mermi parçası kendi uçağına zarar verdi. Hasarlı bir motorla iniş yaptı. Ama bu motorla artık tekrar kalkış yapılamazdı. Yani yeni bir motor lazımdı ya da artık uçak tekrar kullanılamayacaktı. Neyse ki aranan Su-25 motoru Gürcistan'daki askeri fabrikadan satın alındı.
İki ülkenin Sovyet karşıtlığı belki de burada bir işbirliğine dönüşmüştü. Artık tekrar uçuşlara başlamıştı. 12 Haziran'da Vagif Gurbanov, pilotluk yaptığı Su-25 savaş uçağı ile Şuamyan yönünde düşmanın savunma hattını kırdı ve sonuç olarak yaklaşık 20 yerleşim yeri Ermeni birliklerinden kurtarıldı. Gurbanov katıldığı askeri operasyonlarda büyük başarılara imza atıyordu. Karşı taraf ağır kayıplar veriyordu. Ayrıca havada, yani Ermenilerin üstlerinde Su-25 gibi o dönemin gelişmiş uçaklarından birinin uçtuğunu bilmek bile onlara büyük korku veriyordu. Yani psikolojik olarak bile çok etkiliydi. Ermeniler Sovyet hükümetinden de yardım alarak artık bu uçağa karşı özel önlemler almaya başlamıştı. 13 Haziran 1992'de Gurbanov, Goranbay, Aktora yönünde 3 sortu uçuş gerçekleştirdi. Savaş ortamında 3 sortu uçuş gerçekleştirmek de öyle kolay bir iş değildir yani, bilirsiniz. Gurbanov'un pilotluk yaptığı Su-25 savaş uçağı Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından Nahçıvan Askeren yakınlarında saat 4-5 civarında Şilk adlı bir silah ile düşürüldü. Görgü tanıklarına göre Vagif Gurbanov uçağın vurulduğu anlarda paraşütle atlamayı başardı. Ancak düşman birlikleri onu paraşütle indiği yerde vurmaya devam etti. Azerbaycan tarafı Vagif Gurbanov'u düşmandan almak için saldırsa da artık çok geç kalınmıştı. İşte bu noktadan sonra Vagif Gurbanov'a ne olduğuna dair bilinmeyen, yani aydınlatılamayan şeyler başlıyor. Gurbanov orada o gün öldü mü? Yoksa yaralı olarak kurtuldu mu, bunlar bilinmiyor. Vagif'in uçaktan atlayıp Ermeniler tarafından vurulduğunu gördüğünü söyleyen bazı görgü tanıkları bile var. Ama sonrasını net olarak kimse bilmiyor. Ermeni tarafında ise bu olay, yani Gurbanov'un vurulması sevinçle karşılanmıştı. Ermenistan televizyonu uçağın kalıntılarını defalarca gösteriyordu. Azerbaycan bayrağının resmi düşürülen Su-25 savaş uçağının üzerine kazınmış bir şekilde çekim yapıyorlardı. Peki düşürüldüğü gün orada ne olmuştu? Vagif Gurbanov hayatta mı, öldü mü, yoksa esir mi düşmüştü? İşte kimse bunu bilmiyor. Yani Vagif'in hayatta olup olmadığı bilinmiyordu. Vagif'in bir mayın tarlasına düştüğü söyleniyordu. Cesedine ait bir görüntü veya bir iz bulunmaya çalışılıyordu. Bir keşif ekibi bölgeye gitmesine rağmen bir delil bulunamadı ve elleri boş döndüler. Vagif'in hayatta olduğu veya bilinmeyen bir yerde hastaneye götürüldüğüne dair söylentiler de vardı. Arkadaşı Fuat Mamadov'a Zabrat Havaalanı'na yaralı olarak götürüldüğü bilgisi geliyor, ancak bu bilgilerin hiçbiri doğrulanamıyor. Azerbaycan Esir, Kayıp, Rehinelerle ilgili Çalışma Devlet Komitesi Başkanı Namık Abbasov'un talimatıyla konuyla ilgili tekrar araştırma başlatılıyor ama bu da bir işe yaramıyor. Hatta son çare olarak yakın çevresinin medyumlara ve falcılara bile gittiği söyleniyor. Hiç kimse Gurbanov'un öldüğünü söyleyemiyor. 1992 yılında Nizami Bölge Mahkemesi'nin kararıyla resmi olarak öldüğü ilan ediliyor. Azerbaycan'da Vagif Gurbanov'un ulusal kahraman olarak ilan edilmesine ilişkin bir sunum hazırlanıyor. Ancak dönemin başkan yardımcısı Suat Hüseyinov, hayatta kalması halinde Ermeni tavrı açısından Gurbanov için olumsuz sonuçlar doğuracağını söylüyor. Bunun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. İlginç bir şekilde bu durum ileri bir tarihte, yani gelecekte tekrar ele alınmıyor. Vagif Gurbanov'a ve Su-25'in kaçırılmasına karışan askerlere herhangi bir onursal ünvan verilmiyor. İşte bazen resmi olarak kahraman ilan edilmese de gönüllerde kahraman olur ya insan. Aynen bu durum yaşanıyor. Günümüzde ise ulusal kahraman ilan edilip edilmediğini net olarak bilmiyorum. Bilenler tarafından bu konuya ait son durumun yorumlara yazılmasını rica ediyorum. 2014 yılında Vagif Gurbanov başta olmak üzere uçakta kendisiyle birlikte görev yapan ve uçağı kaçıran havacılık alayında teknik arkadaşları da konu alan Ben Eve Gidiyorum isimli bir filmi çekildi. İzlemek isteyenler için bu filmin tamamı YouTube'da var. Film Rusça ama altyazıları açıp Türkçeyi seçebilirsiniz. Linkini açıklamalara bırakıyorum. Vagif Gurbanov evliydi ve şehit düştüğü tarihte henüz 3 aylık bir kız çocuğu babasıydı. Bugün o kız çocuğu da babasının yolunda ilerleyerek Azerbaycan ordusunda, daha doğrusu Azerbaycan Harbi Kuvvetlerinde zabit, yani subay olarak görev yapmaktadır. 3 aylıq olub atası şəhid olanda. Deyir, onu nə təsəvvür edə bilirəm, nə də xatırlaya. Sevinci bu mövzuda tək bir şey rahatladır. Bugün Azərbaycan ordusunun baş leytenantıdır və bununla qürur duyur. Hal-hazırda gözümdə atamın yolunu davam etdirirəm. Yəni onun şəhid olması mənim üçün qürur hissi verir mənə. Yəni
bacardığım o mənə stimul olubdu və mən ona görə özümü hərbidə gördüyüm üçün orduda xidmət göstərirəm və həmin kursları bitirəndə, yəni istəyərdim ki, o da bu günləri görərdi. Görərdi ki, mən də onun yolunu davam elətdirirəm və hal-hazırda onun, yəni ki, rəhmətə getdiyi anda baş leytenant idi. Ben hal-hazırda özüm de baş leytenantım. İşte gerçek bir kahraman. Eminim ki yeni bitmiş olan Dağlık Karabağ Savaşı'nda bile Azerbaycan ordusunda ne kahramanlıklar yaşanmıştır. Boşuna demiyoruz tek millet, iki devlet diye. Buradan herkese bir çağrı yapıp Azerbaycan'ı daha yakından tanımaya ve pandemiden sonra yani salgından sonra yapacağınız seyahat planları içinde Azerbaycan'ı ilk sıraya koymaya davet ediyorum. Peki sen gittin mi derseniz oradaydım.